Alone and loved, that's how I feel. I dream all night and day. Could you give us a chance if you mind? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance, we'll be so fine. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce Balon Otel'de kalmıştım. Bugün de farklı konseptte bir yerde kalıyorum. Vagon Otel'de. Burayla ilgili size her şeyi göstereceğim. Gelmemiz epey zaman aldı. 4,5-5 saatte vardık. Şimdi her şeyi sizinle paylaşmaya başlayabilirim. Şimdi size ne var ne yok birazcık göstereyim. Arkamda vagon var ama vagonu sona saklıyorum. O yüzden burada ufak bir bahçemiz var. Bahçemizden başlayalım. Bu kısımda böyle ufak bir bahçe. Şurada ateş yakma yeri var. Adam bize buranın sahibi ateş yakabileceğimizi söyledi. Odunların yerini de gösterdi bize. Burada böyle odunlarımız var. Buradan istediğimiz kadar alıp orada ateşimizi yakabiliriz. Bu bizim soğuk suyumuz. Hemen yanında da böyle güneş sistemiyle çalışan bir sıcak suyumuz var. Ama adam dedi hani dikkat edin çünkü çok sıcak olabiliyor. Ama çok sıcak. Hakikaten çok sıcak. Gel en ilginç şeyi göstereceğim. Bu bizim tuvaletimiz. Tabii tuvalette böyle bir kanalizasyon sistemi olmadığı için biraz farklı çalışıyor. Şurada bir tane tuvalet var. Tuvaletinizi yaptıktan sonra oradaki şeyle, neydi onun adı ya? Unuttum. Paletle, oradaki paletle tuvaletinizin üzerine kapatıyorsunuz. Yani bu sistem böyle çalışıyor. Daha sonra dolunca da sahibi boşaltıyor. Şimdi sıra geldi vagonu tanıtmaya. Kapısı biraz zor açılıyor. Şöyle yapalım. Girişte hemen ufak bir banyosu var ama tabi banyoyu böyle konforlu normal ev banyosu gibi falan düşünmeyin. Bunun da aynı zamanda böyle güneş enerjisiyle çalışan bir şey var. Oradan sıcak su geliyor. Burada duş alabiliyorsunuz. Gideri de hemen direkt zaten aşağı gidiyor. Akıyor oradan. Burada ufak bir ocağımız var. Su kaynatabilirsiniz. Ufak tefek yemekler yapabilirsiniz. Birkaç tane de mutfak malzemesi var. Daha deneyelim bakalım. Böyle çalışıyor. Işık yok burada. Daha doğrusu ışığımız var ama ışık kaynağımız şunlar. Çünkü vagonun içerisinde elektrik yok. Hemen gösteriyorum. Böyle bundan 2 tane var. Bunu kullandık biz de yaparken, burada kalırken. Çünkü dediğim gibi yok. İçerisinde elektrik kaynağı yok. Bir tek bunu kullanabiliyoruz. Burayı da birazcık dağıtmış bulundum. Kusura bakmayın. Bunun için öncelikle özür diliyorum. Şimdi bu çarşaflar, burada yatağı görüyorsunuz ama ben çarşafları buraya arabayla geldiğimiz için kendim evden getirdim. Çünkü her zaman güvenemiyorum ve arabayla seyahat ettiğimiz zamanlarda da böyle çarşafımızı getiriyorum. Çarşafımızı, yastıklarımızın kılıfını falan. Burası yatak. Fena değil. Şimdi açıkçası yapmadım. Şurada bir masası olduğunu biliyorum. Bunu böyle açıp burada yemek yiyebilirsiniz, çay içebilirsiniz. Bir de şunlara bakayım. Ben bunları hiç bilmiyorum ne olduğunu. Böyle çekmeceler var. İçerisine eşyalarınızı koyabilirsiniz. Hatta şurada 2 tane daha falan var. Bu aşağıda da bir yatak var. Ama nasıl çekiliyor, nasıl açılıyor bilmiyorum. O yüzden hiç de kurcalamak istemiyorum. Biraz böyle derme çatma. Her zaman böyle kaldığımız yerlerden biraz daha farklı. Beni biraz ürküttü açıkçası. Şundan dolayı korkmadım ama böyle eskiye birazcık o yaptı beni. Ama güzel fena sayılmaz. Bir de bizim için olsun, farklı bir deneyim olsun diye buraya kadar geldik. Bakalım daha sonrasında zaten yaşadıklarımı da sizinle paylaşacağım. Vagonun olduğu yerden ayrıldım. Şimdi biraz etrafı keşfedelim ne var ne yok diye. Bugün de böyle hava inanılmaz sıcak. Ben bu sene hele böyle bir sıcak görmedim yanıyoruz resmen. Ben size nerede olduğumu söylemedim. Biavo Vieja diye bir yerdeyim. Ve burayı açıkçası daha önce duymamıştım. İlk defa geliyorum. Bayağı bir turist var. Beni şaşırttı. Hatta bir sürü kamp yerleri falan var. Bu kadar beklemiyordum açıkçası. Güzel mekanlar da var. Çok beğendim burayı. Böyle bazen şans eseri bir yer buluyoruz ve oraya gitmeye karar veriyoruz. Şansımıza ne çıkarsa ya beğeniriz ya beğenmeyiz. Ama aşırı güzel burası Çok beğendim. Şimdi bir ormana gidiyoruz. Daha doğrusu ormanı arıyoruz. İçerisinde böyle bizonlar falan varmış. Onları bulmaya çalışacağız. Şimdi ormanın içinden gidiyoruz. Bayağı güzel bir manzaramız var.
bir göstereyim onu. En son ormanı arıyorum demiştim size, bu bizonları görebileceğimiz. Bir yer bulduk böyle. Tesadüfen gördüm aslında orayı. Dedi ki böyle bizon şeyi vardı, hani resmi vardı. Bir buraya uğrayalım diye. Bir baktım böyle arkada işte şeyler var. Hediyelik eşya alabileceğimiz yerler var böyle. Ben de oradan 2 tane magnet aldım. Hatıra kalsın diye. Şimdi bizonları görmeye gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Aslında ben şöyle sandım, biliyor musunuz? Bizonları böyle ormanın içine gideceğim. İşte ne bileyim. Belki saçma bulacaksınız ama doğal yaşam ortamlarında falan göreceğiz. Ama böyle bir bina gibi bir şey var. Oraya giriyorsunuz. Biletli bir şekilde. 10 zloty verdik kişi başı. Şimdi bizonları görmeye geldim. Çok mutluyum. Burası böyle müze değil de, müze denmez buna. Ne denir buna? Açık hava yani şeyi gibi, böyle bileti alıyorsun, giriyorsun, sonra hayvanat bahçesi de değil aslında. Adını ne koyacağımı bulamadım. Çünkü ben hayvanat bahçelerine karşıyım. Girmiyorum artık hayvanat bahçesine. Arkadaşlar, burası hayvanat bahçesiymiş. Ben dediğim gibi hayvanat bahçesi olduğunu bilseydim asla gelmezdim. Çünkü hayvanların böyle tek başlarına kendi doğal ortamlarından ayrılmış bir şekilde hapsedilmelerini desteklemiyorum. Ben dediğim gibi videonun başında da şey sandım. Hani böyle burası büyük bir orman ya. Belli bir yerinde işte bizonlar yaşıyor. Belki bu düşüncem hani saçma bulacaksınız ama belli bir yerinde bizonlar yaşıyor. Hani onları görebilirsiniz diye. Ben ilk başta gelirken para vereceğimizi bile bilmiyordum. Ama hayvanat bahçesi çıktı ve dediğim gibi ben bunu desteklemiyorum. Hayvanat bahçelerini desteklemiyorum. Böyle gezerken burada tesadüfen tren müzesi gördük. Böyle eski tarzda trenler var. Şimdi hatta onlardan bir tanesi geliyor. Böyle küçük bir tren var. Açık havada. Ona bindik şimdi. Kişi başı 25 zloty verdik. 1 saat boyunca böyle şehri turlayacağız. Bu arada söylesene, elimizle yapıyoruz. Herkes değişik. Aynen, elimizle yapıyormuşuz. Valla ben bilseydim gelmezdim ha. O kadar efor harcayamam şimdi. Ama çocuklar var Allah'tan. Onlar olduğu için çok hevesliler yapmaya. Arif çalışıyor şu anda. Nasıl gidiyor? Adam bağırıyor, diyor ki yukarı çıkarıyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Dikkat. Ama biraz zorlanmaya başladı. Ya yukarı çıktığınız için. Çalış Arif, çalış. Bu 1 saat sürecekmiş. Lan, Bir daha söyle. 1 saat sürecekmiş. Paramızla rezil oluyoruz ya. Çalışıyorum. Güneşin altında. Şimdi beni işçi yaptılar ve bu 1 saat böyle sürecek. Biraz bastır. Bastır. Ya bastırıyorum. Dönüşte biraz ama yukarı çıkarken biraz zorlandık çünkü biz kendimiz yaptık ama aşağı boşa aldık gittik öyle, şimdi bitti. Yemek yedik, birazcık dinlendik. Ben şimdi kahve yapacağım. Dibek kahvesi, yanımda fincanla cezve getirmiştim. Ben kahve yapmaya gitmeden önce size Arif'in keyfini göstermek istiyorum. Şu an çok keyfi yerinde. Arif!
Gitti. Ne haber? Çok iyiyim ya. Hava da muhteşem. Aynen, çok güzel ya. Şu an serinledi gerçi ama daha iyi oldu yani. Ne zamandır hiç böyle havaya denk gelmemiştik. Aynen, şaşırttı beni ya. Aynen. Ben kahve yapmaya gidiyorum. İçerisi tabii biraz daha sıcak dışarı oranla. Çünkü şöyle, burası çünkü kapalı olduğu için sürekli. Şunu yıkalım da. Şöyle. Şimdi kahvemi yapıyorum ben. Benim cezvemin altı biraz küçük. Bu da büyük olduğu için içine düşüyor. Bu arada kaşıkta bulamadım. Çatalla karıştırıyorum. Bizim vardı, tüpümüz. Kampta kullanıyorduk. Ama onu Buç'ta pikniğe falan giderken arkadaşlarla bayağı kullanmıştık. Çok az kalmıştı. Buraya da gelirken hiç bakmadık aslında. Burada işte ateş var mıdır, yemeği neyle yaparız falan diye. Ama Allah'tan şansımıza bu çıktı yani. Bunu kullanıyoruz yemek yapmak için. Çay falan, su kaynatmak için. Şimdi de kahve yapıyorum. Sonra kahve içeceğiz. Kahveden sonra da biraz daha böyle turlayacağız buralarda. Burası ile ilgili şöyle bir şey var. Avrupa'nın en çok korunmuş ormanlarından bir tanesi burada. Burası bayağı büyük. Hatta söylemişti evin sahibi. Böyle giderseniz haritanız olması gerekiyor. Çünkü haritasız giderseniz kaybolabilirsiniz. Biz yerli olduğumuz için ormanla biliyoruz ama turistler genellikle dikkatli olması gerekiyor. İşte haritası olması gerekiyor. Yoksa kaybolabilir falan diye demişti. Gerçekten aşırı büyük bir yer ve çok fazla orman var. Yani orman açısından söylüyorum. Bir de tam olarak sınırındayız. Belarus sınırındayız. İşte burası, bu şehir. Ondan sonra da Belarus var. Şimdi atları görmeye gidiyorum. Kaldığımız yerin hikayesinde bu arada yarın sahibinden dinleyeceğiz. Neyden esinlenip de orayı yaptığını. Ama gitmeden önce size çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Ya şuraya bak. Ya siz ne tatlısınız ya. Şurada leylekleri gördük. Atlara geldim. Onlar da bana geliyor. Bu arada onların sahibi bizim kaldığımız o vagon otelin sahibi. Onu sormuştu. Bana gidin orada görebilirsiniz demişti. Ya baksana ne kadar güzeller. Hadi gel. Şunun saçlarına bak. Geliyorlar. Ay, çok tatlısınız. Bir şey söyleyeyim mi? Şu renkte ikini ilk defa görüyorum. Arkadaki mi? Evet. Ay Şela. Uyuu, kafan da çok güzel. Seveyim mi? Ay çok güzel. Ya senin rengin ne kadar tatlı. Bir şey istiyor, hayvana da vereceğimiz bir şey Ama yok ki. vallahi hiçbir şey getirmedim ki. Bunun saçları ne kadar güzel. Röfleli gibi ya, hafif sarı. Bak, ot yiyor. Oy, çok tatlı. Burada böyle bir kafe var adı Sarska. Oraya geldik. İşte akşam bir şeyler içelim dedik. Hem de buranın aslında önemi var. Bir öneminden dolayı buraya geldik. Şimdi bu orman, size daha önce de bahsetmiştim ya, bayağı büyük bir orman. Burayı aslında hem Litvanya kralı hem de Polonya kralı böyle avlanma alanı olarak kullanıyor. Ama işte sonrasında bir şekilde Rusların eline geçiyor. Sonra o kısımda burada Nikolay Alexander diye birisi. Bunu hepimiz biliyoruz. Tsar Nikolay Alexander. Nereden biliyoruz? Ya hani tarihte duymuşuzdur ya. Tsar Alexander. Ben sadece şu kısmına müdahale olayım. Şöyle, hasta adam diye bir muhabbet var ya, işte Avrupa'nın yani hasta adamı Osmanlı İmparatorluğu. Bunu söyleyen adam Nikolay. Bunu da bir elçiye, o da İngiliz elçisine söylüyor. Yanlış hatırlamıyorsam 1853'te falan söylüyor. O zamanlar İngiltere bizim krallık bizim tarafımızda olduğu için kabul etmiyor tabii ki. Hani parçalamak için, gel şu Osmanlı'yı parçalayalım, zaten hasta gidecek yani. Ben bu kadarını burasıyla alakalı hikayeyi Emel. Bazı yerlerde desteğini alırız. Neyse bu Çar diyor ki bu orman bana ait diyor. Ondan sonra yapıyor. Burada diyor böyle bana 100 odalı oluşturun, saray. Yani sarayda dediğim aslında kendine bir köy yaptırmak istiyor ve işte burayı ailesiyle ziyaret etmek için. Hatta 4 kere falan geliyor. 3'ünü ailesiyle geliyor, 3'ünde. Bir sefer sadece tek başına geliyor.
Buradan da şu an oturduğumuz hemen kafenin önünden şey geçiyor, tren rayı geçiyor. Aslında biz bugün burayı gösterdik, gelmiştik buraya. Ben size burada tren müzesi varmış, eski tren falan dediğim kısım burası. Onun hemen önünden şey geçiyor, tren rayı geçiyor. Bu raylar işte aslında bu çarın buraya gelişi için yapılmış. Yani onlar gelirken trenle gelebilsinler diye. Hatta bu köyde Hanoka diye hemen yanında bir köy var buranın. O köyde aslında bu Rus çarı yüzünden kurulmuş. Şu an bulunduğumuz restoranda şöyle bağlayayım. Bu raylar kullanılmıyor. 1994 yılında trenler kullanıma kapatılıyor. Artık kullanılmıyor. Sonra girişimciler burayı restoran olarak yapıyorlar. Restoran olarak kullanıyorlar. Şu anda biz de o restoranlardan birindeyiz. Yani o Sarska restoranındayız. Kahvemizi, çayımızı içerken sizde çok sıkmadan böyle hikayesini anlatmak istedim. Çünkü önemli. Hatta böyle menülerinde falan işte kendi internet sitelerinde falan direkt tarihini yazıyorlar. Birçok da insan geliyor. Bugün bayağı kalabalıktı. Şu an akşam saatleri olduğu için o kalabalıklık biraz geçti ama bayağı kalabalık oluyor yani. Bayağı insan geliyor. Ateşimizi yaktık. Şimdi başında böyle oturuyoruz. Elimizde birkaç içecek bir şey var. Birkaç meyve tabağı falan hazırladık. Bayağı sessiz burası. Bir tek böcek sesleri geliyor arkadan. Başka hiçbir şeyin sesi yok. Tabii kamerada görünmeyecektir. O yüzden hiç göstermeyeceğim ama muhteşem yıldızlı bir gece var böyle. Bayağıdır böyle bir geceye rastlamamıştım açıkçası. Şimdi altında oturup keyif yapıyoruz. Dün size bahsetmiştim. Buranın sahibi bize hikayesini anlatacaktı. Şimdi yanımıza geldi. Biz kahvaltımızı yaptık, toparlandık. Hikayesini şimdi ondan dinleyeceğiz. Ama hikayesini dinlemeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu bizim son 2 seferdir kaldığımız yerler Balon Otel. İşte burası glamping diye geçiyor. Glamping ne? Hani biz şimdi gidiyoruz doğada çadır kuruyoruz ya. İşte böcekten korkuyorsan ya da doğada direkt dışarıda kalmak istemiyorsan ona çare olarak bu tarz konseptler geliştirilmiş. Mesela gidiyorsun balonun içinde kalıyorsun. Direkt yerle temasın yok. Ya da geliyorsun böyle vagonda kalıyorsun. Buna glamping deniyor. Yani çadırın daha böyle süslü halini, kamp atmanın daha süslü hali diye geçiyor. Öyle tanımlayabilirim yani. Bununla ilgili kanalda birçok daha video olacak. O yüzden beklemede kalın. Şimdi hikayesini dinleyelim. Dzień dobry, nazywam się Piotrek, jestem z Polski. Zapraszam wszystkich do wozów Drzymały. To jest taki nietypowy sposób wypoczywania. Zaczerpnięty został z naszej polskiej historii, z czasów zaborów. Był taki pan, który się nazywał Drzymała, dla którego zabroniono wybudować dom. Wpadł na pomysł, że obejdzie prawo w ten sposób, że wybuduje sobie taki wóz i będzie w nim żył. W ten sposób pokazał dla Polaków, że pomimo, że nie ma się własnego kraju, można mieć własny dom, jakoś żyć. Wóz Drzymały w dzisiejszych czasach też ma swoją kolejną odsłonę. Ja zaadoptowałem ten pomysł jako do turystyki, żeby pokazać ludziom, jednocześnie czerpiąc inspirację z naszej historii. Jest taki nowy nurt turystyczny, który się nazywa glamping. To jest nowoczesny typ wypoczynku. Jednocześnie jesteśmy wokół przyrody, a mamy tylko jeden krok, żeby być w otoczeniu natury. Też moim celem stworzenia tych wozów było to, żeby pokazać ludziom, że w dzisiejszych czasach tak naprawdę dużo nie trzeba do życia. Wystarczy po prostu kilka metrów powierzchni, łóżko, dach nad głową, jakieś ognisko i możemy żyć. Mniej więcej w ten sposób to wygląda. Zachęcam każdego do wypoczywania w nurcie glampingowym, do wypoczywania na łonie przyrody, unikania hoteli. Póki jesteśmy jeszcze młodzi, nie zrywajcie kontaktu z naturą, z przyrodą. Zapraszam wszystkich do Polski. Pozdrawiam Turcję.
Bir videonun daha sonuna geldim. İnanılmaz güzel bir deneyim oldu. Böyle gece yıldızlarla doluydu gökyüzü. Buranın bütün iletişim adresini açıklamalar kısmına bırakacağım. Eğer olur da yolunuz düşerse gelip burada kalabilirsiniz. Hem sahibi çok sevimliydi, çok misafirperverdi, hem de burada doğa muhteşem. Gelmenizi tavsiye ederim açıkçası. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğene tıklayıp yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın.